Yıldız odada oturuyordu. Tek başınaydı. Dışarıyı izliyordu. Analığım hamama gitmiş, kapıyı kilitlemişti ve Yıldız'a yerinden kımıldamamasını söylemişti. Aksi takdirde canını yakacaktı. Yıldız odada oturuyordu. Bakıyordu, düşünüyordu. Büyük insanlar gibi düşünüyordu. Kımıldamıyordu. Analığından çok korkuyordu. Koca bebeğini de düşünüyordu. Oyuncak bebeğini yakın zamanda kaybetmişti. Canı öylesine sıkkındı ki anlatamam. Parmaklarını birkaç kez saydı. Sonra sessizce pencereye yaklaştı. Sabrı tükenmişti. Birden siyah bir karga gördü. Havuza konmuş, su içiyordu. Yalnızlığını unuttu. İçi açıldı. Karga kafasını kaldırdı. Gözleri birden Yıldız'a takıldı. Uçmak istedi. Ama Yıldız'ın ona karışmadığını görünce gitmedi. Gagasını biraz açtı. Yıldız karganın güldüğünü düşündü. Sevindi. "Karga bey, havuzun suyu pis. Eğer onu içersen hasta olursun," dedi ona. Karga yine güldü. Sonra sıçradı ve suyun kenarına geldi. "Hayır tatlım, biz kargalar için fark etmez. Daha kötüsünü de içeriz ve bir şey olmaz. Bir de bana karga bey deme. Ben dişiyim. 4 tane de çocuğum var. Bana anne karga de." Yıldız karganın kadın olduğunu anlamadı. O kadar sevecendi ki Yıldız onu yakalamak ve öpmek istedi. Doğru, karga güzel değildi, çirkin de değildi ama içi sevgi dolu bir kalbe sahipti. Biraz daha yaklaşsa Yıldız onu yakalayacak ve öpecekti. Anne karga yine öne geldi. "Senin adın ne?" dedi. Yıldız adını söyledi. "İçeride ne yapıyorsun?" diye sordu anne karga. "Hiçbir şey. Analığım beni burada bırakıp hamama gitti. Yerimden kımıldamamamı söyledi." "Sürekli büyük insanlar gibi düşünüyorsun. Neden oyun oynamıyorsun?" Yıldız oyuncak bebeğini hatırladı. Ah çekti. Sonra sesi dışarı çıksın diye pencereyi açtı. "Anne karga, oyun oynayacak hiçbir şeyim yok. Koca bebeğim vardı ama kayboldu. Konuşan bir bebekti." Anne karga gözyaşlarını tüyleriyle sildi, sıçradı ve pencere pervazına kondu. Yıldız ilk başta korkup geri çekildi. Sonra o kadar sevindi ki anlatılamaz. Öne doğru geldi. "Seninle oyun oynayacak bir arkadaşın da mı yok?" "Yaşar diye bir arkadaşım var ama onu da artık az görüyorum. Okula gidiyor." "Hadi birlikte oynayalım." Yıldız anne kargayı aldı ve kucakladı. Kafasını öptü, yüzünü öptü. Tüyleri kabarıktı. Yıldız'ın kıyafeti kirlenmesin diye anne karga ayaklarını yummuştu. Yıldız gagasını da öptü. Gagası sabun kokuyordu. "Anne karga, sen sabunu çok mu seviyorsun?" dedi Yıldız. "Sabun için ölürüm," dedi anne karga. "Analığımın hoşuna gitmez. Yoksa bir tane sana getirirdim, yerdin." "Gizlice getir. Babanın o, anlamaz." "Gidip ona söylemez misin?" "Ben mi? Ben kimseyi ispiyonlamam. Ama analığım, sen ne yaparsan yap, karga gelip bana haber verir," diyor. Anne karga içtenlikle güldü. "Yalan söylüyor tatlım. Kara kafama yemin ederim ki ben kimseyi ispiyonlamam. Suyu bahane ederek geliyor, sabun ve balık çalıp kaçıyorum." "Anne karga, neden çalıyorsun ki? Günah." "Çocuk olma tatlım. Günah nedir? Hırsızlık yapmazsam eğer ben ve çocuklarım açlıktan ölürüz. İşte bu günah. Karnımı doyuramamak günah. Sabunlar yerlere dökülürse ve ben aç kalırsam günah. Artık bunları bilecek kadar yaş gördüm. Bir de şunu bil ki nasihatlerle hırsızlığı önleyemezsin. Herkes kendi menfaatini düşündüğü sürece hırsızlık da olacaktır." Yıldız yemesi için bir kalıp sabun getirip anne kargaya vermek istedi. Analığı yiyecekleri erzak dolabına koyar ve dolabı kilitlerdi. Ama sabunu saklamıyordu. Anne kargayı pencere pervazına koyup ve ambara gitti ve bir kalıp sabun alıp getirdi. "Çocuklar, kötü gün görmeyesiniz." Yıldız bir baktı, anne karga gitmiş ve analığı pencereye doğru geliyor. Sırtında hamam bohçası vardı. Yüzü de pancar gibi kıpkırmızıydı. Yıldız çok fena yakalanmıştı. Analığı başını pencereden içeri soktu. "Yıldız!" diye bağırdı. "Yine ne oldu da evi alt üst ediyorsun? Sana kımıldama dememiş miydim?" Yıldız bir şey demedi.
Analığı kapıyı açıp içeri girmek için gitti. Yıldız hızla sabunu elbisesinin altına sakladı ve bir köşede büzülüp oturdu. "Ne aradığını söylemedin," dedi analığı. "Anne, beni dövme. Koca bebeğimi arıyordum," dedi Yıldız birden. Analığı Yıldız'ın oyuncak bebeğinden hoşlanmıyordu. Yıldız'ın kulağını çekti. "100 defa dedim sana, o kötü oyuncak bebeği aklından çıkar diye. Anlıyor musun?" Daha sonra analığı kendine çay demlemek için depoya gitti. Yıldız, tuvalete gitme bahanesiyle avluya çıktı. Etrafına baktı. Anne karganın damda endişeli gözlerle durduğunu fark etti. Sabunu alıp bitkilerle çiçeklerin altına koydu. Daha sonra gelip alması için anne kargaya göz kırptı. Anne karga yavaşça indi ve bitkilerin ve çiçeklerin arasına saklandı. "Anne karga, yavrularından birini getirir misin benimle oynaması için?" diye sordu Yıldız. "Öğle yemeğinden sonra beni bekle. Kocam da kabul ederse getireceğim," dedi anne karga fısıldayarak. Sonra sabunu aldı ve uçup gitti. Yıldız gözlerini gökyüzüne dikmişti. Karga uzaklaşınca sevincinden zıplamaya başladı. Sanki konuşan bebeğini bulmuştu. Tam o sırada analığı çağırdı. "Kızım, neden dans ediyorsun? Gel buraya. Sıcak çarpacak. Senin bakıcılığını yapacak halim yok." Öğle yemeği vaktiydi. Yıldız oturmak için odaya gitti. Birkaç dakika sonra babası işten geldi. Somurtkan ve sinirliydi. Yıldız'ın selamına bile cevap vermedi. Ellerini yıkamadan sofraya oturdu ve yemeye başladı. Anlaşılan yine patron kızmış olmalıydı. Patates kızartmasının kokusu az daha Yıldız'ı bayıltacaktı. Babasının yemesini izliyor ve yutkunuyordu. Bir şey alıp yiyemezdi. Analığı her zaman, "Çocukların kendine yiyecek almaya hakkı yok. Büyükler çocukların tabağına yemek koyar," derdi. Eylül ayıydı. Öğle yemeği yiyorlardı. Babasının ve analığının uykusu gelmiş, uyuyakalmışlardı. Yıldız da uyumak zorundaydı. Aksi takdirde babası ona kızacak, "Çocuklar yemeğini yemeli ve uyumalı," diyecekti. Yıldız asla anlayamıyordu neden kesinlikle uyuması gerektiğini. "Bugün uyuyamam. Anne karga gelir de beni göremezse eğer yavrularını tekrar götürür," diye geçirdi içinden. Odanın aşağı tarafında uzandı ve uyumuş gibi yaptı. Babası ve annesi uyuyunca yavaşça çıkıp avluya gidip dut ağacının gölgesinde oturdu. 3 kez parmaklarını saymıştı ki karga geldi. İlk önce dama kondu, Yıldız'a baktı. Yıldız aşağı inebileceğini işaret etti. Anne karga gelip yanına kondu. Bir tatlı küçük karga da yanında getirmişti. "Uyumuş olabilirsin diye korkuyordum," dedi. "Her gün uyuyordum. Bugün babam ve analığım uyudu. Ben uyumadım." "Aferin, iyi yaptın. Uyumak için çok zaman var. Gündüz uyursan gece ne yapacaksın?" "Gel de bunu analığıma anlat. Küçük kargayı banim için mi getirdin? Ne tatlı." Anne karga yavrusunu Yıldız'ın eline verdi. Çok sevimliydi. Yıldız içini çekti. "Neden içini çektin?" diye sordu anne karga. "Oyuncak bebeğimi hatırladım. Keşke yanımda olsaydı. Ne güzel üçümüz oynardık." "Onun için üzülme. Torunlarımdan birinin büyük kızı birkaç güne yumurtlar ve yavru çıkaracak. Onlardan birini de sana getiririm. 3 kişi olursunuz." "Senin başka yavrun yok mu?" "Benim 3 tane daha yavrum var." "Öyleyse kendi yavrunu getir." "O zaman ben yalnız kalırım. Karga baba var, o izin vermez. Bunu getirdim çünkü henüz konuşamıyor. Yürüyor, uçmayı bilmiyor. 1 haftaya kadar konuşmaya, 2 haftaya kadar uçmaya başlar. Dikkat et. 2 haftaya kadar uçamazsa artık hiç uçamaz. Unutma." "Eğer uçamazsa ne olur?" "Ölür. Ona ne yiyecek verebileceğini biliyor musun?" "Hayır, bilmiyorum." "Günlük bir parça sabun, biraz et veya böyle şeyler. Eğer mümkünse ara sıra küçük bir balık. Balık havuzunuzda çok fazla var. Kurt da yiyor, peynir de yiyor." "Peki, analığın ona bakmana izin verir mi?" "Hayır, analığım böyle şeyleri görmeye tahammül edemez."
Onu saklamak zorundayım. Küçük karga yıldızın eteğinde oynayarak dolaşıyordu. Gagasını açıyor, hafifçe yıldızı ellerini tutup bırakıyordu. Küçük gözleri parlıyordu. Bacakları inceydi. Tam yıldızın küçük parmağı gibi. Tüyleri çok, bir o kadar yumuşaktı. Annesininki gibi kaba değildi. Ayrıca annesinden daha güzeldi. Peki, onu nereye saklayacaksın? Yıldız bunu düşünmemişti. Düşüncelere daldı. Yeri var mıydı? Hiçbir yeri yoktu. Onu çiçeklerin ve bitkiler arasında saklayacağım, dedi. Hayır, olmaz, dedi anne karga. Analığın görür. Ayrıca bitkilere su verdiğinde çocuğum ıslanır ve üşütür. O zaman nerede saklayayım? Anne karga etrafa göz gezdirdi. Merdiven altı daha iyi olur, dedi. Merdivenler dama çıkıyordu. Küçük kasaba ve köylerde bu tür merdivenler yaygındır. Merdivenin altında bir tavuk yuvası vardı. Yuvada sadece tavuk pisliği vardı. Küçük karga yavrusunu oraya yerleştirdiler ve kedi gelip onu yemesin ve analığı anlamasın diye kapısını kapattılar. Kapının altında küçük bir delik vardı ve küçük karga yavrusu buradan nefes alabilirdi. Anne karga, onun adı ne? Dedi Yıldız. Sen ona Karga Bey de. Bu erkek mi? Evet. Nasıl anlaşılır erkek olduğu? Tüm kargalar aynı. Siz öyle düşünüyorsunuz. Biraz dikkat ederseniz erkeklerle dişilerin farklı olduklarını anlarsınız. Başları ve yüzleri bunu gösterir. Bir süre oradan buradan sohbet ettiler ve ayrıldılar. Yıldız odasına gitti. Uzandı, gözlerini kapattı. Analığı uyandığında Yıldız'ın hala uyuyor olduğunu gördü ama Yıldız gerçekten uyumamıştı. Uykusu gelmiyordu. Karga Bey'i düşünüyordu. Göz altından analığına bakıyor ve için için gülüyordu. Birkaç gün geçti. Yıldız çok neşeli ve enerjikti. Babası ve analığı şaşırıyorlardı. Bir gece vakti analığı babasına, "Bilmiyorum," dedi. "Bu çocuğun neyi var? Hep gülüyor, dans ediyor. Hiç umurunda değil. İşin iç yüzünü ortaya çıkarmalıyım." Yıldız bu sözleri duyunca kendi kendine, "Daha dikkatli olmalıyım," dedi. Her gün 2-3 kez Karga Bey'e uğruyordu. Bazen ev boş olduğunda Karga Bey'i yuvadan çıkarır, birlikte oynarlardı. Yıldız ona dil öğretiyordu. Anne karga da bazen gelip çocuğuna bir şeyler getiriyordu. Bir parça et, sabun ve benzeri şeyler. Bir keresinde 2 tane örümcek getirmişti. Örümcekler annenin gagasına takılmış, çırpınıyor, kaçamıyorlardı. Ne kadar da uzun bacakları vardı. Yıldız onlardan korktu. "Korkma canım, bak nasıl da yiyecek yavrum onları," dedi karga. Gerçekten de Karga Bey onları zevkle yuttu. Sonra gagasını birkaç kez sağa sola sürttü. "Anne, yine bunlardan getir. Çok lezzetliydi," dedi. "Peki," dedi annesi. "Mutfağımızda bunlardan çok var. Sana getiririm," dedi Yıldız. Karga Bey'in ağzının suyu aktı ve teşekkür etti. O günden sonra Yıldız bir yerlere gidiyor, örümcekler avlayıp cebine koyuyor ve düğmelerini kaçmasınlar diye sıkıca kapatıyordu. Daha sonra uygun bir zaman bulduğunda Karga Bey'e götürüp veriyordu. Tabii ki bunlar onun için pek yemek sayılmazdı. Bunlar tatlı ve şekerleme yerini ancak tutuyordu. Anne karga eğer canlı bir varlık yemezse kesinlikle öleceğini söylemişti. Onu hiçbir şey hayatta tutamaz. Yemek dışında hiçbir şey. Bir gün öğle yemeğinde analığı sofrada bacakları kırık birkaç örümcek gezdiğini fark etti. Yıldız onların cebinden çıktığını anladı. Kalbi hızlı hızlı atmaya başladı. İlk başta onları toplamak ve cebine koymak istedi. Sonra belli etmemenin daha iyi olduğunu düşündü. Analığı onları ayaklarından tutup dışarı fırlattı. Tehlike geçmiş oldu. Öğle yemeğinden sonra yıldız kalan örümcekleri Karga Bey'e vermek için yanına gitti. Önceki birkaç örümceği de bahçenin bir köşesinde buldu.
Onlardan birini 2 parmağıyla tuttu ve Karga Bey'in ağzına koydu. Bunları anne kargadan öğrenmişti. Kendi gagasıyla yavrusunun ağzına yemek koyuyordu. Karga Bey örümceği yakalamak isterken aniden iğrendi ve başını geri çekti. "Yemem Yıldızcığım," dedi. "Neden küçük kargam?" dedi Yıldız. "Tırnaklarına bak, ne haldeler?" "Ne halde?" "Uzun, kirli, siyah." "Çok özür dilerim Yıldız Hanım, karışıyorum ama ben yiyemem böyle bir yemeği ki. Anlıyor musun Yıldız Hanım?" "Anladım. Gerçekten yüzüme kusurumu söylediğin için sana çok teşekkür ederim. Ben de artık bu kirli tırnaklarla yemek yiyemem. İnan bana." Havuzda birkaç tane küçük kırmızı balık vardı. 6. veya 7. gün Yıldız bir tanesini keseyle yakaladı ve Karga Bey'e yedirdi. Bu yediği ilk balıktı. Annesinden balık avlayıp yutmanın çok zevkli olduğunu işitmişti işitmesine ama nasıl olacağını görmemişti. Onun annesi Yıldız'ın analığı gibi değildi. Çok şey biliyordu. Neyin çocuğu için iyi, neyin çocuğu için kötü olduğunu biliyordu. Karga Bey ondan bir şey istese ona bağırmazdı. "Yavrum," derdi. "Bunu sana getirmem. Çünkü şu zararlı. Bunu yersen iyi ses çıkaramazsın. Çünkü sesin kısılır." Her şeyin nedenini söylüyordu. Ama Yıldız'ın analığı öyle değildi. Her zaman öfkeyle, "Yıldız, şunu yapma," derdi. "Onu yeme, şuraya gitme, böyle yapma, öyle yapma, düzgün otur, yüksek sesle konuşma, neden fısıldıyorsun?" derdi veya bunun gibi sözler. Analığı hiçbir zaman neden yüksek sesle konuşmaması gerektiğini, öğlen vakitleri neden uyuması gerektiğini söylemezdi. Yıldız önce bütün annelerin babasının annesi gibi olduğunu düşünüyordu. Ama anne kargayla tanıştıktan ve arkadaş olduktan sonra fikri değişti. Ertesi gün analığı balıklardan birinin olmadığını fark etti. Çığlıkları göklere kadar yükseldi. Öğle yemeğinde, "Bu karganın işi," dedi kocasına. "O karga sürekli havuz kenarına gelip sabun çalıyor. Çok da yüzsüz. Eğer yakalarsam onu asarım, idam ederim." Sonra anne kargaya da kötü kötü küfürler etti. Yıldız'ın sesi çıkmadı. Eğer bir şey söyleseydi, babasının karısı onun kargayla işbirliği yaptığını anlardı. Özellikle dün havuz kenarında az daha onu yakalayacaktı. "Zaten kargalar pis hayvanlardır, hırsızlar," dedi babası. "Hayatım boyunca hiç düzgün bir karga görmedim. Dikkat et, yoksa havuzda bir balık bırakmazlar." "Evet, dikkat etmeliyim. Şimdi tadını aldı ya artık. Hepsini yakalamak ister," dedi annesi. Yıldız içten içe annesinin cahilliğine güldü. Çünkü kargaların dişleri olmaz. Anne karga bunu söylemişti. Öğle vakti anne karga geldi. Herkes uyuyordu. İkisi baş başa dut ağacının altında oturdu. Yıldız her şeyi söyledi. "Hiç düşünme," dedi anne karga. "Analığın beni yakalamak isterse gözlerini oyarım." Sonra Karga Bey'i yuvadan çıkardılar. Karga Bey artık konuşabiliyordu. Elbette Yıldız ve anne karga gibi değil ama yine de konuşması fena değildi. Güllerin ve çalıların arasında biraz zıpladı, o tarafa bu tarafa gitti. Kanat çırptı, sonra gelip annesinin yanına oturdu. Anne karga ona gagasıyla bitleri nasıl yakalayıp öldüreceğini öğretti. Anne karganın sol kanadının altında bir yara vardı. Yıldız'a ve yavrusuna gösterdi. "Bu 50-60 yıl önce oldu. Sabun çalmaya gittim. Sabuncu bana değnekle vurdu ve beni yaraladı. Yaramın iyileşmesi tam 5 yıl sürdü. Bazı çöl meyveleri buldum, yedim ve sonunda iyileştim." Yıldız, anne karganın bilgisinden dolayı şaşkınlık içindeydi. Keşke böyle bir anne sahibi olsaydı. Kendi annesini hatırlamıyordu. Sadece bir kez babası ve analığı kavga ederken, "Kızını da al götür köye," demişti analığı. "Annesinin yanında bırak. Ben artık onunun hizmetçiliğini yapamam. Bugün yarın kendi çocuğum olacak." Gerçekten de analığının karnı burnuna gelmiş, doğum vakti yaklaşmıştı. Birkaç kez Yıldız'ın amcası da annesine dair bazı şeyler söylemişti. Amca ara sıra köyden şehre gelir,
ve onları ziyaret ederdi. Yıldız yalnızca annesinin köyde yaşadığını ve onu sevdiğini biliyordu. Onun hakkında başka bir şey bilmiyordu. O gün anne karga Yıldız'ı öptü, yavrusunu öptü ve kargaların şehrine gitmek için uçup dama kondu. "Selamımı diğer çocuklarına ve karga babaya ilet," dedi Yıldız. Sonra çocuklara hediye falan göndermek aklına geldi. Elbisesinin cebinde bir emzik vardı. Analığı onun için almıştı. Onu çıkardı, merdivenlerden dama çıktı ve emziği anne kargaya verdi çocuklarına versin diye. Sonra anne karga uçtu ve gidip bir tebriz ağacın üzerine kondu. Yıldız'a doğru dönüp öttü ve uçarak gözden kayboldu. Yıldız damın üstünde duruyor, uzaklara bakıyordu. Birdenbire analığının haberi olmadan dama çıktığı aklına geldi. Biraz korktu. Avluya ve çevredeki evlere göz attı. Gerçekten dam çok güzeldi. Sol taraftaki komşunun avlusuna baktı. Burası Yaşar'ın eviydi. Birden Yaşar ayaklarının ucuna basa basa kapıdan çıktı. Gidip her zaman boş olan köpeğin yuvasının önünde olurdu. Yaşar Yıldız'dan 3 yaş büyüktü. Zeki ve sevecen bir çocuktu. Yıldız onu görmesi için her şeyi denedi. Ama olmadı. Sesini de daha fazla yükseltemezdi. Umudunu kaybediyordu ki Yaşar başını kaldırdı ve onu gördü. İlk önce dona kaldı, sonra sevinçle duvara yaklaştı. "Yıldız, orada ne yapıyorsun?" dedi. "Canım sıkılmıştı, dama çıkıp etrafı izleyeyim dedim." "Analığın nerede?" Yıldız her şeyi unutmuştu. Bu sözü duyunca Karga Bey'i avlunun ortasında bıraktığını hatırladı. Analığı uyanırsa o zaman. Vah, ne kötü. Panikle Yaşar'dan ayrıldı ve aşağı indi. Karga Bey'i getirdi. Yuvasına yerleştirecekti. Kapısını kapatırken analığının sesi yükseldi. "Yıldız, hangi cehenneme kayboldun? Neden cevap vermiyorsun?" Yıldız'ın kalbi durdu. İlk başta bir şey söyleyemedi. Sonra biraz toparlandı. "Buradayım anne, tuvaletteyim," dedi. Analığı daha bir şey söylemedi. Tehlike geçti. Ertesi sabah Yıldız erken uykudan sıçradı. Anne karga gaklıyor, yardım istiyordu. Sanki birini öldürmeye çalışıyorlardı ve o da çığlık atıyor. Yıldız telaşla bahçeye koştu. Analığını gördü. Dut ağacının altında durmuş, anne kargayı ağaca asmıştı. Zavallı karga gaklıyor, analığı bir sopayla vurarak küfrediyordu. Analığının yüzü yaralanmıştı ve kan damlıyordu. Karga çırpınıyor ve çığlık atıyordu. Ayaklarından asılıydı. Yıldız göz açıp kapayıncaya kadar koşup bacaklarını kavrayıp ısırdı. Analığı "ah" diyerek çığlık attı ve Yıldız'ı kendinden uzaklaştırdı. Kulak tozuna bir tokat yapıştırdı. Yıldız yere düşerken başı taşa çarptı, bayıldı ve artık hiçbir şeyi anlamadı. Yıldız öğlen vakti gözlerini açtı. Birkaç komşu da oradaydı. Analığı başucunda oturuyordu. Şurup kaşığıyla Yıldız'a ilaç içiriyordu. Bir gözünü ve alnını beyaz bir bezle bağlamışlardı. Yıldız'ın gözleri karardı. Sonra herkesi tek tek tanıdı. Yaşar'ı da gördü. Annesinin yanında oturmuş ona bakıyordu. Yıldız'ın gözlerini açtığını gören analığı sevinçle "Şükür," dedi. Gözlerini açtı. Artık ölmeyecek. "Yıldız, konuş." Yıldız konuşamıyordu. Başını analığına doğru çevirdi. Birden anne karganın gaklaması her taraftan yükseldi. Yıldız, deliler gibi analığının saçlarına yapıştı ve çığlık attı. Ancak başı o kadar ağrıdı ki elleri kendiliğinden kayıp düştü ve sesi kesildi. Sonra hıçkıra hıçkıra ağlama sesi yükseldi. Anne karga, nerede? Nerede? Anne karga, nerede? Küçük kargaya ne oldu? Yaşar hemen yanına koştu. Herkes onu sakinleştirmek için konuşuyor ve onu teselli etmeye çalışıyordu. Ancak Yıldız hıçkırıklarla ağlıyordu. Analığı ona sevgi gösteriyor.
nazikçe konuşuyordu. "Ağlama Yıldızcığım, biraz su içersen iyi olacaksın," diyordu. Sonunda Yıldız ağlamaktan yoruldu ve uykuya daldı. Rüyasında anne karga ağaca asılıydı ve boğuluyordu. "Yıldız, ben gidiyorum, sözlerimi unutma, korkma," diyordu. Yıldız hızla ağaca doğru koştu. Birden analığı ağacın arkasından çıkıp onu tekmelemek istedi. Yıldız çığlık attı. Korkuyla uykusundan sıçradı ve hıçkırıkları yükseldi. Bu defa yalnızca babası ve analığı odadaydı. Tekrar uykuya daldı. Bir süre sonra aynı rüyayı gördü, çığlık attı ve uykusundan sıçradı. Tüm gece böyle sıçrayarak ve uyuyarak geçirdi. Bir kez daha gözlerini açtığında gece olduğunu fark etti. Doktor onu muayene ediyordu. Sonra doktorun babasına şöyle dediğini duydu. "Yarası önemli değil. Hızla iyileşecek. Ama çocuk çok korkmuş. Çırpınıyor. Bir şeyden çok korkmuş. Şimdi ona bir iğne yapacağım. Sakinleşecek ve uyuyacak." "Acıktım," dedi Yıldız analığı ona süt getirdi. Yıldız sütü içti. Doktor iğne yaptı ve çantasını alıp gitti. Yıldız tavanı izliyor, bir şey demiyordu. Babasının ve analığının sözlerini dinlemek istiyordu. Ama fazla bir şey duymadı. Hemen uyuyakaldı. Ertesi sabah Yıldız, Karga Bey'i hatırladı. Elleri titredi. Çayı yatağın üstüne döktü. Analığı gözlerini kısarak baksa da bir şey demedi. Babası ayaktaydı. İşe gitmek için pantolonunu giyiyordu. Yıldız, Karga Bey'in yanına gitmek için kalkmak istedi. Ancak bu akıllıca bir iş değildi. Karga Bey'in başına ne geldiğine, anne karganın analığına nasıl yakalandığına dair hiçbir fikri yoktu. Üstelik bunların hepsi sabahın erken saatlerinde olmuştu. Analığı sarılmış olan bezi çözdü. Kaşında ve alnında anne karganın gaga izleri kalmıştı. Babası gittikten sonra, "Ben Yaşar'ın annesinin yanına gidiyorum," dedi analığı. "Hemen dönerim. Uzun zamandır hamama gitmedim. Bu defa seni yanımda götüremem. Bakayım Yaşar'ın annesi benimle hamama gelebilecek mi?" Analığı gerçekten de şefkatli biri olmuştu. Hiçbir zaman Yıldız ile böyle konuşmamıştı. Ancak Yıldız onunla konuşmak istemiyordu. Onu sevmiyordu. Birden bir şey aklına geldi. "Anne," dedi. "Sen şimdi hamama gidiyorsun. Yaşar'a söyle buraya gelsin. Tek başıma sıkılırım." Analığı suratını buruşturdu. "Yaşar okula gidiyor," dedi. Yıldız bir şey söylemedi. Analığı gitti. Yıldız ayağa kalktı ve Karga Bey'in yanına gitti. Karga Bey, gübrenin üstünde büzülmüş ağlıyordu. Yıldız'ı görünce, "Ah sonunda geldin," dedi. "Beni affet, seni yalnız bıraktım," dedi Yıldız. "Şimdi bir şeyler getir de yiyeyim, sonra konuşuruz. Çok açım, çok susadım," dedi Karga Bey. Yıldız gidip su ve yiyecek getirdi. Karga Bey birkaç lokma yedi ve sonra, "Ben senin de annemin ardından gittiğini sandım," dedi. "Annen nereye gitti?" dedi Yıldız. "Hiçbir yere," dedi Karga Bey. "Analığın onu o kadar çok dövdü ki sonunda öldü. Sonra onu çöp kutusuna ya da başka bir yere attı." Yıldız gözyaşlarını durdurdu. "Ne bir akıbet. Şimdi köpekler bedenini parçalayıp yemişler." "Mümkün değil. Sonuçta biz kargaların eti acıdır. Köpekler ağızlarını bize sürmeye cesaret edemezler. Cesedimiz uzun süre kalıp çürür ve dağılır. Şu anda annem çöp kutusunda ya da başka bir yerde çürüyor." Yıldız kendini tutamadı. Tekrar ağlamaya başladı. Karga Bey de ağladı. Sonunda Yıldız, "Şimdi analık geliyor," dedi. "Bizi görmesin. Ben gidiyorum. Analığım hamama gittikten sonra yine yanına gelirim." Sonra yuvanın ağzını kapattı ve gidip yorganın altına girdi. Analık geldi. Bohçasını aldı ve gitti. Yıldız rahat kafayla kargasının yanına geldi. Güneş güzelce yayılmıştı. Karga Bey'i dışarı çıkardı. Güneş yuvaya da girsin diye kapıyı açık bıraktı. Karga Bey kanatlarını salladı
Gagasını sağa sola doğru yere sürükledi. "Doğrusu Yıldızcığım, özgürlük güzel bir şey," dedi. Yıldız iç çekti. "Anne karganın sabah erkenden neden geldiğini biliyor musun?" dedi. "Biliyorum." "Bana da söyleyebilir misin?" "Doğrusu bana uçmayı öğretmek için gelmişti. Güneş doğduğunda yanıma geldi. Bugün uçma günü. Kardeşlerini ve kız kardeşini uçmayı öğretmeye götüreceğim. Sen de gelmelisin. Sonra seni geri getiririm," dedi. "Yıldız'a söylemiyor musun?" dedim anneme. "Söyleyeceğim," dedi. Yuvanın kapısını kapattı ve sana haber vermek için gitti. Biraz geçti ama sen dışarı çıkmadın. Ben yuvadaydım. Bir ses duydum. Annem çığlık attı. "Gak, gak." Yüreğim sızladı. "Bu şehirde bizim yaşama hakkımız yok mu? Neden istediğimiz herkesle açıkça dostluk kuramayalım?" diyordu. Delikten baktım. Analığın annemi eleğin altında yakalamıştı. Annemin sözlerinden bir şey anlamadığı belliydi. Yıldız dayanamıyordu. "Sonra ne oldu?" dedi telaşla. Sonrasında annemi iple bağladı ve dut ağacına astı. Annem birden atlayıp gagasıyla analığın yüzüne vurdu, yüzünü yaraladı. İşte o an analık çıldırdı ve değnek ile annemi dövmeye başladı. Karga anne başka bir şey demedi mi? Tabii ki söyledi. Anlamaz analık. Kargaların hırsızlığı sevdiğini mi sanıyorsun? Kendimin ve yavrularımın karnını doyurabilmek için bir şeyim olsa ne diye hırsızlık yapayım? Kendi karnınızı doyuruyorsunuz ve herkesin sizin gibi olduğunu düşünüyorsunuz, dedi. Karga Bey sustu. Yıldız gözyaşlarını tuttu. "Sonra ne oldu?" diye sordu. "Sonra sen dışarı çıktın. Bir gömlek giymiştin. Gerisini biliyorsun." Bir anlığına her ikisi de sustu. "Yani anne karga gitti ve her şey bitti, öyle mi? Şimdi ne yapacağız?" dedi Yıldız. "Uçmayı öğrenmeliyim," dedi Karga Bey. "Doğru, ben hep kendimi düşünüyorum. Keşke babam, kız ve erkek kardeşlerim, büyük anneannem nerede olduğumuzu bilselerdi. Evet, bize yardım ederlerdi. Hatırlıyor musun? Birkaç gün içinde uçmayı öğrenmezsem öleceğimi söylemişti annem." "Hatırlıyorum. Tam olarak kaç günümüz olduğunu biliyor musun?" Yıldız parmaklarıyla hesapladı. 6 günden fazla vaktimiz yok," dedi. "Sence ne yapmalıyız? İster misin seni Yaşar'a vereyim de götürüp kırda sana uçmayı öğretsin?" "Yaşar kim?" "İşte o sol taraftaki komşumuz. İyi bir çocuksa bir şey demem. İyi bir çocuk. Ayrıca sır saklar. Ama ona nasıl haber vereyim? Şimdi dama çık ve gelip beni götürmesini söyle." "Şimdi olmaz. Okula gitmiştir." "Okul mu? Yaz tatilinin bitmesine daha birkaç gün var." "Doğru söylüyorsun. Analığım beni kandırmış. Şimdi okullar tatil. Dama çıkıyorum. Burada beni bekle." Daha 2. basamaktaydı ki sokaktan bir ayak sesi geldi. Yıldız hızlıca kargayı yuvaya yerleştirdi, kapısını kapattı ve odasına gitti. Yorganın altına girip avluyu izledi. Bir köpeğin havlama sesi geldi. Kapı gıcırdadı ve baba içeri girdi. Ardından babasının küçük kardeşi geldi. Siyah bir köpek de arkalarından koşuşturuyordu. Köpeğin tasması amcanın elindeydi. "Artık hiçbir karga buraya ayak basamaz," dedi baba. "Kış gelince götürürüm onu." "Sorun değil. Kış olduğunda köpeğe ihtiyacımız yok." "Yıldız nerede? Yengeyle mi gitti?" "Hayır, hastalandı. Uyuyor." Köpeğin tasmasını dut ağacına bağladılar ve odaya geldiler. Yıldız amcasını seviyordu. Galiba annesinin köyünden geldiği için. Amcası Yıldız'ın durumunu sordu ama annesi hakkında bir şey söylemedi. Babasının ilk karısından bahsedildiğinde babası sinirleniyordu. "İşine dönmeyecek misin?" dedi amca. "Hayır, izin aldım. Zaten geç oldu." Sonra konuşmayı tekrar köpeklere ve kargalara getirdi. Babası kargaların kötülüğünden söylüyordu. Örneğin, "Kargalar pis hırsızlar ve korkaklardır," diyordu. "Gelip hırsızlık yaparlar. Ancak birinin taş falan için eğildiğini görünce hemen kaçarlar." Öğle vaktinden 1 saat geçmişti. Analık geldi. Köpek önce hırladı,
Amca pencereden ona bağırınca sesini kesti. Analık amcanın yanında yüzünü örtüyordu. Amca da onun yanında başını eğiyor ve kadının yüzüne bakmıyordu. Yıldız sessizce oturmuştu. Amca bakıyordu. Birdenbire, "Amca, köpeğini de yanında götüremez misin?" dedi Yıldız. Babası şaşırdı. Amcası Yıldız'a döndü. "Neden onu yanımda götüreyim ki?" dedi. Yıldız kekelemeye başladı. Ne söyleyeceğini bilmiyordu. Sonunda, ben korkuyorum," dedi. "Hadi evlat, rol yapma," dedi babası. "Korkma canım," dedi amca. "İyi bir köpektir. Söylerim seni ısırmaz." "Boş ver," dedi babası. "Laftan anlamaz. Kendisi herkesi köpekten beter ısırıyor. Boşuna hırsız kargaları savunuyor. Bu pis hayvanlardan ne iyilik gördü bilmiyorum." Yıldız daha bir şey demedi. Başını yorganla kapattı ve uyudu. Uyandığında amcanın gittiğini, köpeğin avluda havlayıp kargaları kovaladığını gördü. O günden sonra eve girip çıkma yasak oldu. Hiçbir karga aşağı inemiyordu. Hatta Yıldız bile korkuyla avluya gidiyordu. Bir seferinde bir parça koyun eti alıp Karga Bey'e götürüyordu ki siyah köpek onu elinden kapıp yedi. Yıldız çığlık attı ve içeri koştu. Yıldız yataktan kalktı. Analığın alnındaki yara hızla iyileşti. Ancak Yıldız'ın başındaki yaranın iyileşmesi çok uzun sürdü. Analığın davranışı tekrar değişmişti. Yıldız'a öncekinden daha kötü bağırıyordu. Yıldız'ın dişlerinin izi uyluğunda görülüyordu. Karga Bey'in durumu çok kötüydü. Sürekli açlık çekiyordu. Yıldız elinden geleni yapmasına rağmen ona zamanında su ve yiyecek sağlayamıyordu. Siyah köpek dört gözle her yeri gözetliyordu. Tanımadığı her sese tepki veriyordu. Yıldız ve Karga Bey'in tek umudu Yaşar'dı. Eğer Yaşar onlara yardım ederse her şey düzelecekti. Ancak ona nasıl haber vereceklerini bilmiyorlardı. Yıldız, köpeğin korkusundan dama bile gitmiyordu. Yani gidemiyordu. Siyah köpek buna izin vermiyordu. Gürültü çıkarıyordu. Isırabilirdi. Sürekli avluda dolaşıyor ve her yeri kokluyordu. Yaşar'ın annesi zaman zaman evlerine geliyordu. Ancak ona bir şeyler söyleyemezdi. Onun analığının sağ kolu olmadığını kim bilir? Bu çağın insanlarına kolay kolay güvenmek mümkün değildi. Üstelik analık hiçbir zaman onu başka biriyle yalnız bırakmazdı. Günler günleri kovaladı. Perişanlık ve kaygı dolu 5 gün geçti. Bir günlük zamanları kalmıştı. Yıldız bugün Karga Bey'i uçurması gerektiğini biliyordu. Aksi takdirde ölecekti. Ancak nasıl uçuracaktı? Bilmiyordu. Sonunda bir fırsat yakaladı ve Yaşar'ı görebildi. Analığının düğüne gitmek istediği gündü. "Anne, köpekten korkuyorum, tek başıma evde kalamam," dedi Yıldız. Analık yüzünü astı ve elini tuttu götürüp Yaşar'ın annesine teslim etti. Yıldız mutluydu. Yaşar'ı evde görmedi. "Yaşar nerede?" dedi. "Okula gitti tatlım. Dün okullar açıldı," dedi annesi. Yıldız oturdu ve Yaşar'ın gelmesini bekledi. Öğlen oldu. Yaşar koşarak geldi. Yıldız'ı görünce kızardı ve selam verdi. Yıldız da selamını aldı. Yaşar'ın bir de küçük bir kız kardeşi vardı. Annesi ona süt vererek uyutuyordu. Yıldız ve Yaşar avluya gittiler. Yıldız sakin ve üzgün bir şekilde, "Yaşar, ne olduğunu biliyor musun?" dedi. "Hayır," dedi Yaşar. "Karga Bey ölmek üzere." "Hangi Karga Bey?" "Benim Karga Bey'im işte." "Senin kargan mı vardı?" "Evet, var." "Şimdi ne yapalım?" "Nereden buldun?" dedi Yaşar heyecanla. "Sonra söyleyeceğim. Şimdi ne yapacağımızı söyleyecek misin?" "Açlıktan mı ölecek?" "Hayır." "Yaralanmış mı?" "Hayır." "Peki neden ölüyor?" "Uçamıyor. Kargalar uçamazsa kesinlikle ölür." "Ver bana. Uçmayı öğreteyim ona." "Merdivenlerin altında sakladım onu." "Analığının haberi var mı?" "Anlasa kesin öldürür." "Oyun yapmalıyız. Önce köpeğin işini bitirmeliyiz." "Sesini duymuyor musun yoksa?" "Duyuyorum. Köpek en Karga Bey'i götürmemize izin vermiyor. 1-2 gün bana zaman ver, düşünüp plan yapayım ve işini bitireyim." "Zamanımız yok. Bugün kargayı çıkarmalıyız. Yoksa ölür."
Anne karga söyledi bunu bana. Yaşar heyecanlanmıştı. Heyecan dolu işlerin onu beklediğini hissediyordu. Anne karga da kim? Dedi telaşla. Karga Bey'in annesi. Bunları sonra anlatırım. Şimdi karga ölmesin diye bir şeyler düşünmeliyiz. Öğleden sonra okula gitmeyeceğim. Yavaşça gidip Karga Bey'i getiririm. Öğlen yemeğinde ekmek, peynir ve yeşillik yediler. Öğleden sonra da Yaşar'ın babası işe gitti. Annesi ise küçük çocuğuyla uyudu. Ben ve Yıldız uyumayacağız. Ödevlerimi yapmalıyım dedi Yaşar. Annesi onu yalnız bıraksın diye Yaşar bazen böyle yalanlar uyduruyordu. Biraz geçtikten sonra dışarı çıktılar. Merdivenlerden dama çıktılar. Her tarafa bakındılar. Siyah köpeği serbest bıraktıklarını, gidip Karga Bey'in evinin yuvasında uzanıp uyuduğunu gördüler. Ben aşağıya inip kargayı getireceğim, dedi Yaşar. Kapısının önünde uyuyan köpeği görmüyor musun, dedi Yıldız. Doğru söylüyorsun. Zavallı Karga Bey ne haldedir şimdi? Sanırım çok korkmaz. Kargalar cesur bir kuşlardır. Peki şimdi ne yapalım? Düşünelim, çözüm bulalım. Düşünüyorum, şimdi bir plan yapacağım. Analığının sirke testisi damın bir köşesinde duruyordu. Düşmesin diye analık etrafına taşlar dizmişti. Yaşar'ın gözleri taşlara takıldı. Gel, köpeği öldürelim, dedi aniden. Öldürelim mi? Dedi Yıldız şaşırarak. Evet, eğer öldürürsek sonsuza kadar ondan kurtulmuş oluruz. Korkuyorum. Ben öldüreceğim onu. Günah değil mi? Günah mı? Bilmiyorum. Ben günahın ne olduğunu bilmiyorum. Ama başka bir seçeneğimiz yok gibi görünüyor. Biz kimseye zarar vermiyoruz. O zaman günah olmaz. Ama bu köpek amcamın. Olsun. Amcan niye köpeğini buraya getirip seni korkutsun ve Karga Bey'i hapse tıksın? Söyle. Yıldız'ın verebilecek cevabı yoktu. Yaşar yavaş yavaş gitti ve büyük bir taş alıp getirdi. Sonra Yıldız'a, "Evde kimse var mı?" dedi. "Annem düğüne gitti. Babamı bilmiyorum. Köpeğe acıyorum." "Benim köpek öldürmekten hoşlandığımı mı sanıyorsun? Başka bir seçeneğimiz yok." Sonra bir basamak indi. Köpeğin tam başının üstüne geldi. Sonra taşı yukarı kaldırdı ve birden aşağıya indirip bıraktı. Taş köpeğin başının üstüne düştü. Köpek hafif bir inledi ve çırpınmaya başladı. Birden Yıldız'ın babasının sesi duyuldu. Onlar geri çekildi. Baba dışarı çıktı ve köpeğin can çektiğini gördü. Yaşar, Yıldız'ın kulağına fısıldadı. "Kaçalım. Şimdi baban taşı görüp dama çıkar." "Kargayı serbest bırakalım mı?" "Sonra ben onu almaya gelirim." Her ikisi sessizce indi ve odaya geçip oturdular. Yaşar'ın kitaplarını önlerine döktüler. Gören herkes onları ders çalışıyor sanıyordu. Ama içleri huzursuzdu. Yüzlerinin rengi biraz solmuştu. Babanın ayak sesleri damdan duyuldu. Sonra başka bir ses gelmedi. Yaşar tek başına dama çıktı. Yıldız'ın babası giyinmişti ve köpeğin cesedinin yanında duruyordu. Sonra bırakıp sokağa çıktı. Yaşar bir gün taş attığını hatırladı. Yıldız'ın evinin camını kırmıştı. Yıldız'ın babası şu an gibi sokağa çıkmış, polis getirmiş ve gürültü çıkarmıştı. Bunları düşünürken hızlıca aşağı indi. İlk olarak Karga Bey'i çıkardı. "Ben Yaşar, sen kurtul diye köpeği öldürdük." Karga Bey nefes nefese kalmıştı. "Teşekkür ederim ama artık geç oldu," dedi. "Neden?" dedi Yaşar. "Annem öğlene kadar demişti. O süre geçti. Ben öyle aç kaldım ki uçmaya halim yok." Yaşar üzüldü. Ağlamak üzereydi. "Şimdi gelmiyor musun sana uçmayı öğretmem için?" dedi. "Artık geç oldu. Yıldız'a söyle. Tüylerimden birkaç tanesini saklasın. Sonuçta ne olursa olsun kargalar bizi aramaya gelecekler." Karga Bey bunları söyledikten sonra gagasını kapattı ve vücudu soğudu. Yaşar ağlamaya başladı. Birden bir fikir aklına geldi. Cin fikirliliğinden gözleri ışıldadı. Bir gülümsedi ve Karga Bey'in cesedini merdivenin üstüne koydu. Sonra taşı aldı
ve mutfağın ortasına bıraktı. Köpeğin cesedini dut ağacının altına attı, bir kova su getirdi, pencereden ve merdiven basamaklarındaki kan izlerini sildi. Kovayı ters çevirip ortaya koydu. Sonra Karga Bey'i aldı ve gitti. Damda ayak izi bırakmamaları gerektiğini anımsadı ve öyle de yaptı. Yıldız çok üzüldü. Ağladı. Ama artık olan olmuştu ve elinden bir şey gelmezdi. Yaşar onu teselli etti. Eğer durumun daha da kötüleşmesini istemiyorsan, sesini çıkarma ki kimse bir şey anlamasın. Başlarına öyle bir bela gelecek ki şaşırıp kalacaklar. Bugün öğretmenden bir şeyler öğrendim. Babanı ve analığını öyle korkutmak istiyorum ki kendi gölgelerinden bile ürksünler. Sonra Karga Bey'in söylediklerini ve kendisine yaptıklarını Yıldız'a anlattı. Şimdi Yıldız biraz kendine gelmişti. Karga Bey'den birkaç tüy kopardı ve cebine koydu. Daha sonra gömmek için Yaşar cesedi götürüp bir yerde sakladı. Yaşar'ın annesi uyumuştu. Çocuklar oturup bekliyorlardı. Birden bir gürültü koptu. Yıldız'ın babası bağırıp çağırıyordu. Başka sesler de vardı. Yaşar'ın annesi uykusundan uyandı ve avluya koştu. Sonra geri döndü. Çadırını başına takıp çatıya çıktı. Yıldız'ın babası deliler gibi olmuştu. Sürekli kafasına vuruyor, bağırıyordu. "Vay vay, bedbaht oldum. Evimde 3 harfliler var." Çocuklar oturup bekliyorlardı. Birden bir gürültü geldi. Yıldız'ın babası bağırıp çağırıyordu. Başka sesler de vardı. Yaşar'ın annesi uykusundan uyandı ve avluya koştu. Sonra geri döndü. Örtüsünü başına takıp dama çıktı. Yıldız'ın babası deliler gibi olmuştu. Sürekli kendini vuruyor, bağırıyordu. "Vah, vah, mahvoldum. Evime cinler dadanmış. Artık ben burada kalamam. Evime cinler dadanmış. Yardım edin." Polis ve birkaç adam etrafını sarıp sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Yıldız'ın babası köpeğin cesedini gösteriyor ve bağırıyordu. "Bakın, köpeği kim getirip buraya atmış? Taşı kim alıp götürmüş? Kanları kim temizlemiş? Evime 3 harfliler dadanmış. İlk önce köpeği öldürdüler. Sonra vah, vah." Yıldız ve Yaşar merdivenlerin dibinde durmuş, dinliyorlardı. Yaşar'ın annesi onların dama çıkmasına izin vermiyordu. Birbirlerine göz kırpıyorlar ve babasının ve diğer insanların aptallığına gülüyorlardı. Bu kadar saf insanları kandırdıkları için mutluydular. Babayı sürükleye sürükleye götürdüler. Birden korku çığlıkları yükseldi. "Vah, aman Allah'ım, 3 harfliler." Baba tekrar avluya koştu ve deli gibi bağırmaya, bir oraya bir buraya koşturmaya başladı. Ters çevrilmiş kova herkesi dehşete düşürmüştü. 3 harfliler eve dadanmış, dedi yaşlı bir adam. "Evi arayın, biri cinci çağırsın, biri de muskacı getirsin. Bana yardım edin, evim yıkıldı," diye bağırdı baba. Birisi cinci Seyyid Kuli'yi, biri de muskacı Seyyid Mirza Veli'yi getirmeye gitti. Yaşlı kadın da cinleri kaçırmak için Bismillah çekti. Bismillah kelimesi eciş bücüş bir yazıyla yazılmış, eski bir çerçeve içerisindeydi. 2 adam çerçeveyi eline alıp besmele çeke çeke evin her deliğini aramaya başladılar. Birden gözleri mutfağın ortasında duran kana bulanmış koca bir taşa ilişti. Korka korka taşı alıp avluya çıkardılar. Babası taşı görür görmez yine bağırmaya başladı. "Vah, vah, bu taş orada ne yapıyor? Kim onu oraya koymuş? 3 harfliler bana eziyet etmek istiyorlar. Vah, ben ne günah işledim." Yıldız ve Yaşar duvarın dibinde durmuşlardı. Bu sözleri duyunca kıs kıs gülmeye başladılar. Damdaki insanlar onları görmesin diye hızla odalarına doğru koştular. "Şimdi analığım gelsin bakalım ne yapacak? Düğünü zehir olacak," dedi Yaşar. Sonra ikisi tekrar içten içe güldüler. Sesini kimse duymasın diye Yaşar eliyle Yıldız'ın ağzını tuttu. Analığa kim haber verdiyse telaşla eve geldi. Kocasını görür görmez avlunun ortasında bayılıp düştü. Kadınlar onu çekerek sağ komşu evine götürdüler. "Önce," diyordu yaşlı kadın, "cinci ve muskacı gelsin, cinleri dışarı kovsunlar,
Sonra hamile kadın içeri girsin. Uzun sözün kısası, başınız ağrımasın, yarım saat sonra Cinci ve Muskacı geldi. Cinci bir tabak ters çevirdi ve tuhaf sözler söyledi. Bir ayna istedi. Kendisinden ve tabağın altından garip sesler çıkardı. Sonunda, "Hey 3 harfliler," dedi. "Size 3 harfliler padişahın adına yemin ettiriyorum ki, bu Müslüman adamın evinden uzaklaşın. Ona eziyet etmeyin." Sonra kulağı zilde aynaya dik dik baktı ve Yıldız'ın babasına, "Bugün siftah yapmamışlar, 50 tümen ver de yollayayım gitsinler," dedi. Yıldız'ın babası pazarlık yaptı ve 30 tümen verdi. Cinci elini tabağın altına koydu ve çıkardı. Tekrar söyledi. "Bu Müslüman adamın evinden uzaklaşın. Ona eziyet etmeyin. Ey 3 harfiler, bu Müslüman adamın evinden uzaklaşın. Size 3 harfliler padişahı adına yemin ettiriyorum." Biraz sonra ayağa kalktı ve gülerek, "Neyse ki gittiler, hemen gittiler. Bir daha geri gelmeyecekler ama beni memnun edersen," dedi babasına. Babası rahat bir nefes aldı. Yine 30 tümen Cinci'ye verip onu yolladı. Sıra Muskacı'ya gelmişti. Siyah ve turuncu mürekkeple eğri büğrü bir şeyler yazdı. Her bir kağıdı bir köşeye yerleştirdi. 20 tümen alıp gitti. Analığı getirdiler. Polisin gittiğini kimse fark etmedi. Gece oldu. Yaşar'ın annesi Yıldız'ı evlerine götürdü. Babası ve karısı o kadar paniklemiş ve korkmuşlardı ki o zamana kadar Yıldız'ı düşünmemişlerdi. Sonbahar geldi. Kar ve soğuğu da kendisiyle getirdi. Ardından kış geldi. Kar ve soğuk sınırları aştı. Yıldız'ın amcası köpeği için geldi. Eli boş ve öfkeli geri döndü. Köpeği için Yıldız'ın babasıyla tartıştı. Analığın korkusu hala geçmemişti. Mutfak duvarları el yazısı ve baskılı muskalarla doluydu. Geceleyin tek başına dışarı çıkmaktan korkardı. Yıldız'ı da yanına alırdı. Yıldız hiç korkmuyordu. Sadece dışarı çıkar ve içten analığına gülerdi. Karga Bey'in tüylerini radyo kutusunun içine yerleştirmişti. Yaşar'ı pek göremiyordu. Yaşar, Karga Bey'in cenazesini iyi bir yere gömmüştü. Düzenli bir şekilde okula gidiyor ve ders çalışıyordu. Ama bazen kurşun kalemini kaybettiği için annesiyle tartışıyordu. Yaşar genellikle kalemlerini kaybeder, annesi de sinirlenirdi. "Senin umrunda değil ama babam binbir zorluklarla bu kurşun kalemlerin parasını kazanıyor," diyordu annesi. Analığın karnı burnuna gelmişti. "1-2 hafta içinde doğuracaksın," diyordu komşu kadınları. "Belki daha erken," dedi analık. "Bu defa inşallah hayatta kalır," dedi komşu kadınları. "İnşallah, bir adak adayım, kesinlikle hayatta kalacak," dedi analık. Yaşar'ın babası genellikle işsizdi. Hamallığa gitmezdi. Kar yağışı o kadar yoğundu ki sabah uyandığında pencerelerin yarısını kar kaplamış görebilirdi insan. Soğuk serçeleri kurutuyor, sonbaharın yaprakları gibi onları yere döküyordu. Bir sabah baba 2 karganın bacaya konduğunu gördü. Bir değnek alıp saldırdı ve vurdu. İkisi de düştü. Ama eliyle dokununca soğuktan kuruduklarını anladı. Yıldız çok üzüldü. Yaşar haberi birkaç gün sonra annesinden duydu. "Karga Bey için gelmiş olmasınlar. Zavallılar," diye içinden geçirdi Yaşar. Yaşar'ın annesi her sabah gelir, analığa yardım ederdi. Tabakları yıkar, evi temizlerdi. Öğlene yakın kendi evine giderdi. Gündüz hizmetçisiydi. Yıldız onu seviyordu. Kötü bir kadına benzemiyordu. Bazen analık gittiğinde Yıldız onunla biraz konuşabilirdi. Yaşar'ın durumunu sorabilir ve ona selam iletirdi. Diğer komşular da gelip giderdi. Ama Yıldız, Yaşar'ın annesini daha çok severdi. Buna rağmen onun yanında da hiçbir şey belli etmemeye çalışırdı. Tek başına kargaların gelmesini bekliyordu. Kesinlikle bir gün geleceklerine inanıyordu. Baba her zamanki gibi kuruma gidip eve dönüyordu.
Çocuk istiyorum, dedi analık bir gece. Eğer bu sefer çocuk ölmezse ve hayatta kalırsa sen rahat et diye Yıldız'ı başka bir yere gönderirim. Ama eğer çocuğum yine ölü doğarsa artık Yıldız'ı kendimden uzaklaştıramam. Analık, çocuğunun dünyaya canlı geleceğinden çok umutluydu. Çünkü çok adak adamıştı. Yıldız, bu doğmamış bebeğe kıskançlık duyuyordu. Onun ölü doğmasını istiyordu. Sonunda analık doğum yaptı. Bebek hayattaydı. Büyü yaptılar, dualar ettiler, nazar boncuğu ve muska taktılar, adak adadılar, türbede mum yaktılar ve daha neler neler. Ne için? Bebek ölmesin diye. Ama bir hafta sonra bebek ölümün eşiğine geldi. Doktor getirdiler. Anne karnında iyi gelişmemiş, dedi doktor. Hayatta kalması çok zor. Ben bir şey yapamam. Ertesi gün bebek öldü. Analık üzüntüden hastalandı. Gece gündüz demeden bebeğimi 3 harfliler boğdu diyordu. Hala yakamızı bırakmadılar. Bir de kıskancın gözü kör olsun. Nazar değdirip bebeğimi öldürdüler. Yaşar'ın annesi tüm gün analığın yanında kalıyordu. Yaşar bazen öğle yemeği için annesinin yanına gelir ve Yıldız ile birkaç kelime konuşurdu. Kargalardan bir haber yoktu. Sadece zaman zaman yalnız bir karga gökyüzünden geçer ve gak gak sesleri duyulur, sonra hemen kesilirdi. Kara kavak ağaçları çıplak ve bomboştu. Yıldız, anne karganın nasıl ince dalların üzerinde oturup gak gak öttüğünü, sallandığını, birden uçup gittiğini hatırlıyordu. Kış çetin geçiyordu. Çok çetin. Kısa zamanda kar avlunun ortasında birikti ve duvara kadar yükseldi. Gaz yağı ve kömür bulamıyorlardı. 3 katı fiyatına bile bulunmuyor. Yaşar'ın babası her zaman işsizdi. Annesi çalışmak, çamaşır yıkamak için başka evlere de gidiyordu. Bazen inanılmaz haberler getirirdi. Örneğin, dün gece fakir bir aile donarak ölmüşler, derdi. Bir sabah da ağlayarak geldi ve analığa, gece bebeğim sobanın kenarında donarak ölmüş, dedi. Yaşar çok üzüldü. Küçük kız kardeşinin ölüm düşüncesi onu deli ediyordu. Yıldız'ın yanında ağladı. Az daha, dedi. Ben de soğuktan ölecektim. Soba genellikle boş ve soğuk oluyor. Kömür yok. Yıldız gözyaşlarını sildi. Ağlama Yaşar. Aksi halde ben de ağlayacağım, dedi. Yaşar ağlamayı kesti. Sabah babam anneme şu memlekette neden falan kişinin kömürü yok diyen biri çıkmaz diyordu. Baban çalışıyor mu? Dedi Yıldız. Hayır, hepsi evde oturuyor, düşünüyor. Bazen kar küremeye gidiyor. Neden iş aramaya gitmiyor? İş olmadığını söylüyor. Neden iş yok? Dedi Yıldız. Yaşar bir şey demedi. Nevruz can çekişerek geldi adeta ve geçti. Hava ılımıştı. Kar hafifledi. Bahar kendini gösterdi ve suları akıtmaya başladı. Çimenler yeşerdi. Çiçekler çoğaldı. Kış birçok kişiyi öldürmüştü. Birçoğu da direnerek hayatta kalmıştı. Yaşar'ın annesi soğuk ve boş sobayı topladı. Pencereyi açtı. Yaşar'ın babası da diğer 10-20 kişiyle beraber Tahran'a, tuğla fırınlarında çalışmak için gitti. Yaşar ve annesi evde yalnız kaldılar. Diğer yıllarda olduğu gibi. Analık yeni yeni iyileşmişti. Yıldız'ı görmeye tahammül edemiyordu. Yıldız çoğu zaman Yaşar'ın evindeydi. Analık da artık bir şey demiyordu. Babası Yıldız'a sevgi gösteriyordu. Ama Yıldız ondan da hoşlanmıyordu. Bu yıl seni okula göndereceğim, diyordu babası. Mayıs ayı geldi. Yaşar yıl sonu sınavlarıyla meşguldü. Dün 2 karga gördüm. Okulun etrafında dolaşıyorlardı, dedi bir gün Yıldız'a. Peki sonra ne oldu? Dedi Yıldız yerinden sıçrayarak. Sonra sınıfa gittim. Matematik sınavımız vardı. Dışarı çıktığımda onları göremedim, dedi Yaşar. Yıldız yavaşça yerine oturdu. Üzülme. Eğer kargalar bizimkilerse geri dönerler, dedi Yaşar. Onlarla konuştun mu? Dedi Yıldız.
Fırsatım olmadı. Ayrıca ben kargaların dilini bilmiyorum ki. Kesinlikle biliyorsun. Nereden biliyorsun? Çünkü sen şefkatli birisin. Temiz bir kalbin var. Her şeyi kendin için istemiyorsun. Analığım gibi değilsin. Bunları nereden öğrendin? Tüm iyi çocuklar kargaların dilini bilir. Anne karga öyle söylerdi. Ben uydurmuyorum. Yaşar bunu duyunca mutlu oldu. Sevincinden Yıldız'ın elini iki eli arasına alıp sıktı. Nasıl oldu da o gün Karga Bey'le konuşabildim anlamadım. Hiç aklımda değil. 2-3 gün geçti. Yaz geliyor, hava ısınıyordu. Büyükler yine öğlenleri uyumak istiyorlardı. Öğle yemeğini yedikten sonra uyuyorlardı. Çocukları da zorla uyutuyorlardı. Bir gün Yaşar son sınavına girmiş, eve dönüyordu. İlkokulun biraz aşağısında bir cami vardı. Caminin önüne dut ağacı dikmişlerdi. Dut ağacının altında bir ses Yaşar'ın adını söyledi. Öğle vaktiydi. Yaşar geri dönüp etrafına baktı. Kimseyi görmedi. Sokak boştu. Yoluna devam etmek istedi ama arkasından tekrar seslendiler. Yaşar! Yaşar geri döndü. Aniden gözü dut ağacına konmuş iki kargaya ilişti. Gülümsüyorlardı. Yaşar'ın kalbi hızlı hızlı atmaya başladı. Kargalar, siz beni nereden tanıyorsunuz? Dedi Yaşar. Kargalardan biri ince bir sesle, Yaşar, sen Yıldız'ın arkadaşı değil misin? Dedi. Evet, arkadaşıyım. Diğer bir karga kalın sesiyle, doğru, dedi. Annemiz seni görmemişti ama senden bahsetmişti. Seni bulmak için uzun zamandır okulları dolaşıyoruz. Önce Yıldız'a gitmek istemedik. Büyükannemiz bize talimat vermişti. Yıldız nasıl? Onu unutmuş olmanızdan korkuyor Karga Bey. Özür dilerim, biz kendimizi tanıtmadık. Ben, sizin yanınızda olan ve sonra ölen Bay Karga'nın erkek kardeşiyim. Bu da kız kardeşim. Ona Karga abla deyin. Tabii ki. Karga abla. Bizim bir başka kardeşimiz daha vardı. Kış soğuğu onu dondurdu, öldü. Babamız da annemizin üzüntüsünden öldü. Başınız sağ olsun, dedi Yaşar. Teşekkür ederiz, dedi kargalar. Burada konuşmamız doğru değil, bizim eve gidelim. Evde kimse yok, dedi Yaşar biraz düşündükten sonra. Kargalar kabul etti. Yaşar yola çıktı. Kargalar da onun üzerinde uçarak havalandılar. Kimse Yaşar'ın nasıl hissettiğini söyleyemez. Kendini o kadar büyük hissediyordu ki anlatılamaz. Ara sıra gökyüzüne bakıyor, kargaları izliyor, gülümsüyor ve yoluna devam ediyordu. Sonunda eve vardılar. Anahtarı komşularından aldı ve içeri girdi. Annesi öğleden sonra eve gelmezdi. Kargalar inip merdivenlere kondular. Yıldız'ı görmek istemiyor musunuz? Dedi Yaşar. Tam o sırada duvarın diğer tarafından Yıldız'ın ağlama sesi yükseldi. Üçü de sustu. Şimdi Yıldız'ı görmeyiz, acele etmeyelim, dedi Karga abla. Evet, dedi Karga Bey. Gidip kargaların şehrine haber verelim. Sonra gelir görürüz. Bugün geliriz. Selamlarımızı Yıldız'a ilet. Yaşar yalnız kaldığında dama gitti. Ne kadar beklediyse Yıldız avluya gelmedi. Geri döndü. Annesi buzluğun altına ekmek ve peynir koymuştu. Öğle yemeğini yedi, tekrar dama çıktı. Hava sıcaktı. Gömleğini çıkardı, sırt üstü uzandı. Gökyüzünü izlemek istiyordu. Gökyüzü açık ve maviydi. Birkaç kuş gökyüzünün ta derinliklerinde uçuyordu. Sanki kanat çırpmıyor, kayıyorlardı. Öğle sofrasındaydılar. Baba Yıldız'ı yanına oturtmuştu. Yıldız'ın gözleri yaşlıydı. Hıçkırıklarla ağlıyordu. Canı dayak istiyor, haddini aştı, dedi analık. Canım kızım, sen laf dinleyen bir çocuktun. Söylemek istediğin bir şey mi var? Yıldız bir şey söylemedi. Hıçkırıklarını sürdürdü. Yalnızlıktan sıkılıyorum. Bırakın gidip Yaşar'la oynayayım diyor, dedi analık. Evet canım, oyun arkadaşı istiyor. Yalnızlıktan sıkılıyorum, dedi birden Yıldız. Biraz tartıştıktan sonra Yıldız'ın ara sıra Yaşar'ın yanına gitmesine ve çabuk geri dönmesine karar verdi babası. Yıldız çok sevindi. Öğle yemeğinden sonra
Babası ve analığı uyudular. Yıldız kalkıp dama çıktı. Orada oturup kargaları beklemek istedi. Birden gözleri Yaşar'a ilişti. Tatlı tatlı uyuyordu. Güneş sıcacıktı ve parlıyordu. Yıldız gidip Yaşar'ın başucuna oturdu. Saçlarını okşadı. Yaşar gözlerini açtı. Güldü. Yıldız da güldü. Yaşar kalkıp oturdu. Gömleğini giydi. "Yıldız, rüyamda ne gördüm biliyor musun?" dedi Yaşar. "Hayır," dedi Yıldız. "Rüyamda el ele tutuşmuş, bulutların üzerinde oturmuştuk ve Karga ablanın düğününe gidiyorduk. Diğer kargalar da bizimle geliyordu." "Karga abla da kim? Sana söylemedim mi?" "Hayır. Kargaları gördüm. Hatta konuştum da." "Ne zaman?" "Okuldan dönüşte. Karga Bey'in kardeşleriydi. Birazdan gelecekler." "Yani Karga abla bizim Karga Bey'in kardeşi mi?" "Evet." "Karga babadan ne haber?" "Onların dediğine göre karısının üzüntüsünden ölmüş." Tam bu sırada 2 karga ağaçların arkasından göründü. Gelip dama kondular. Selam verdiler. Yıldız onlardan birini yakaladı ve öpüp eteğine koydu. Sohbet ettikten ve tanıştıktan sonra, "Yıldız, tüm kargalar yanımıza gelmeni istiyor," dedi Karga Bey. "Yani bu evden kaçayım mı?" "Evet, kaçıp bizim yanımıza gelmelisin. Burada kalırsan sıkılır ve ölürsün. Analığın sana çok eziyet ettiğini biliyoruz." "Nasıl kaçacağım? Babam ve analığım izin vermez. Amca da köpeği öldürüldüğünden beri eve adım atmıyor. Sen kabul edersen kargalar seni nasıl kaçıracağını bilir." Yaşar buraya kadar hiçbir şey söylememişti. "Yani gitmek ve bir daha geri dönmemek mi?" dedi. "Bu kendi isteğine bağlı. Sen ne düşünüyorsun Yaşar?" "Sizin söylediklerinizi kabul ediyorum. Eğer burada kalırsa elden gider ve hiçbir şey yapamayız. Ama eğer kargalar şehrine giderse nasıl olacak bilmiyorum. Yarın gelip tekrar konuşuruz. Yıldız, sen de yarına kadar iyice düşün." Kargalar gitti. "Sence gitmeli miyim?" dedi Yıldız. "Evet git ama yine geri dön. Geri döneceğine söz veriyor musun?" "Söz veriyorum Yaşar." Ertesi gün öğle vakti kargalar geldi. Yaşlı bir karga da onlarlaydı. "Bu da büyük anne," dedi karga abla. Büyük anne önce Yaşar ve Yıldız'ın kucağına gitti, sonra karşılarında durdu. "Sizi bulduğumuz için tüm kargalar mutlu. Kızım sizden çok bahsediyordu," dedi. "Karga anne, sizin kızınız mıydı?" "Evet, iyi bir kargaydı." Yıldız bir ah çekti. "Benim yüzümden öldürüldü," dedi. "Kargalar 1-2 tane değiller. Ölüm ve öldürülmekle bitmez. Bir tane ölürse 2 tanesi dünyaya gelir. Yıldız sizin yanınıza gelmek istiyor," dedi Yaşar. "Ne güzel. O zaman işe başlamamız gerekiyor," dedi büyük anne. "İstediğim zaman geri dönebilir miyim?" dedi Yıldız. "Elbette dönebilirsin. Biz kargalar huzurlu yaşamak ve başkalarından habersiz kalmak için evini, yaşantısını, dostlarını terk edip kaçanları sevmeyiz. Beni nasıl yanınıza götüreceksiniz?" "Her şeyden önce sağlam bir ağ lazım. Bunu kendiniz örmelisiniz," dedi büyük anne. "Ağ ne işimize yarar?" dedi Yıldız. "Birinci yararı kargalar sizin tembel ve boş insan olmadığınıza ve mutluluğunuz için çaba göstermeye istekli olduğunuza inanırlar. İkinci yararı ise ağa oturursun. Kargalar seni kaldırır ve kendi şehrine götürür." "Affedersiniz büyük anne," diye söze atladı Yaşar. "Ağ örmek için iplik ve yünü nereden bulacağız?" "Kargalar her zaman iyi ve çalışkan insanlar için hizmet etmeye hazır. Biz yün toplarız. Siz ikiniz eğirip ağ örersiniz." Damda birkaç tane büyük taş vardı. Analık onları sirke testisinin etrafına dizerdi. "Biz ise yünleri toplayıp onların ortasına koyarız," dedi büyük anne. Biraz buradan oradan konuştular, sonra kargalar gitti. "Yaşar, ben nasıl ip eğirip ağ öreceğimi bilmiyorum," dedi Yıldız. "Ben biliyorum, babamdan öğrendim," dedi Yaşar.
Yaşar'ın okulu tatil oldu. Artık Farsça okuma ve yazması kötü değildi. Babasının mektuplarını okuyabiliyor, anlayabiliyor ve annesine anlatabiliyordu. Kitap da okuyordu. Annesi ara sıra çamaşır yıkamaya gidiyordu. Babası ise Tahran'daki tuğla fırınlarında çalışıyordu. Birçok karga evlerine gelip gidiyordu. Analık bazen gökyüzüne bakar ve kargaların çokluğundan korkardı. Yıldız hiçbir şey çaktırmıyordu. Analık kızar ve bazen "Acaba kızın kargalarla bir sırrı mı var?" derdi kendi kendine. Ama Yıldız'ın sakin ve masum görüntüsü hiçbir şeyi belli etmiyordu. İp eğirme işi Yaşar'ın evinde devam ediyordu. Yaşar ayakta duruyor ve büyük adamlar gibi öreke ile iplik eğiriyordu. Yıldız ipleri elleriyle eğiriyor ve daha kalın ipler yapıyordu. Bahçede boşalan küçük bir yuva vardı. İpleri orada gizliyorlardı. Büyükanne bazen onları ziyaret eder ve işlerinin durumunu sorardı. Yaşar elindeki iplikleri gösteriyor, büyükanne gülümsüyor. "Aferin çocuklar, aferin. Başkalarının sizin gizlice çalıştığınızı anlamamalı. Gözleriniz ve kulaklarınız açık olsun," diyordu. "İçin rahat olsun büyükanne," derdi Yaşar ve Yıldız. "Yaşımız küçük olabilir ama aklımız büyük. Bu kadarını biliyoruz. İnsan her işi açıkça yapmamalı. Bazı işler açıkça yapılır, bazıları ise gizli." Büyükanne eğik gagasını yere sürüyor. "Sizi seviyorum. Siz anne ve babanızdan çok farklısınız. Aferin, aferin. Ama hala çocuksunuz ve olgunlaşmamışsınız. Daha çok şey öğrenmeli ve bundan daha iyi düşünmelisiniz." Zaman zaman karga abla ve erkek kardeşi gelip onların yanına konar ve sohbet ederlerdi. Kendi şehirlerinden bahsederlerdi. Karakavak ağaçlarından, bulutlardan, rüzgardan, dağlardan, ovalardan ve havuzlardan bahsederlerdi. Yıldız ve Yaşar daha başka 40-50 kargayla da tanışmışlardı. "Karga şehrinde 1 milyondan fazla karga yaşıyor," derdi karga abla. Bu çocukları mutlu ediyordu. 1 milyon karga bir arada yaşıyor ve hiçbir zaman kavga etmiyorlar. Ne güzel. Bir gün Yıldız öreke ile iplik örüyordu. Yıldız başını kaldırdı. Baktı ki Yaşar sessizce durmuş ona bakıyor. "Neden böyle bakıyorsun Yaşar? Ne oldu?" dedi. "Düşünüyordum işte." "Ne düşünüyordun?" Öylesine." "Bana söylemelisin." "Peki söylüyorum. Eğer sen buradan gidersen ben yalnızlıktan sıkılırım diye düşünüyordum." "Ben de dün düşünüyordum. Keşke birlikte yolculuğa çıksaydık. Yalnız seyahat etmek pek keyifli değil." "Yani seninle gelmemi mi istiyorsun?" "İçtenlikle istiyorum. Büyükanneye söylememiz lazım." "Ben söylerim." Ertesi gün büyükanne geldi. "Büyükanne, ben de Yıldız'la sizin yanınıza gelebilir miyim?" dedi Yaşar. "Gelebilirsin ama annene acımıyor musun? O kötü bir anne değil ki terk edip kaçmayı düşünüyorsun." "Bunu düşündüm. Yola çıkmadan bir gün önce ona söyleyeceğim. Kabul ederse sorun yok, seni de alırız." Yıldız ve Yaşar heyecanla geldiler ve hızla işe koyuldular. Yaşar sınavlarını geçti. Karnesini evine getirdiği gün bir mektup da babasına yazdı. Yıldız ve Yaşar genellikle birlikteydiler. Analık daha az eziyet ediyordu. Öte yandan hep kargalardan huylanıyordu. Kargalar sık sık gelip gidiyorlar ve onu ürkütüyorlardı. Başına bir bela gelmesinden korkuyordu. Baba da üzgündü. Özellikle bir gün havuzun başına gitti ve balıkların olmadığını gördü. İkisini de karga abla ve kardeşi yemişti. Birini büyükanne, diğerlerini de öbür kargalar yemişti. Analık ve baba her yerde karga gördüklerinde onlara küfredip taş atarlardı. Bir gün analık sirke yapsın diye baba kuru üzüm getirmişti. Analık testiyi kaldırdı. Taşları yerinden oynattı ki aniden birçok yün bulundu. Yünleri alıp kocasının yanına getirdi. "Görüyor musun? 3 harfliler hala ellerini üzerimizden çekmemiş. Kim bu yünleri taşların arasından toplamış? Onlara engel olmamız lazım. Yarın muskacının yanına gideceğim. Ondan iyi bir muska alacağım. 3 harflileri korkutup kaçırsın."
Ertesi gün Yıldız, Yaşar'ı gördü. Onların sözlerini ona anlattı. Yaşar güldü. Yünleri aşırmalıyız, yoksa işimiz birkaç gün aksayacak dedi. Yıldız yünleri aşırdı. Getirip köpeğin boş yuvasına koydular. Yaşar yünlerin yeterli miktarda olduğunu gördü. Başka yün getirmesinler diye kargalara haber verdiler. Analık, muskacının yanına gidip iyi bir muska aldı. Ama yünlerin çalındığını görünce endişesi daha da arttı. Çocuklar o günden sonra ağ örmeye başladılar. Önce kalın ipler yaptılar, sonra düğüm atmaya başladılar. Yaşar'ın annesinin uzun bir çamaşır ipi vardı. Bu ip birbirine dolanmış olan birkaç teldi. Yaşar ipi annesinden alıp iplerin arasına koymak istiyordu. Böylece ağ daha sağlam olacaktı. Bir akşam yemekte, "Anne," dedi, "eğer birkaç gün seyahat edersem çok mu üzülürsün?" Annesi Yaşar'ın şaka yaptığını düşündü. "Anne, bana birkaç gün seyahat etmeme izin verir misin?" "Çabuk döneceğime söz veriyorum," dedi Yaşar tekrar. "Önce bize parayı nereden bulacağımızı söylemelisin." "Paraya ihtiyacım yok." "Peki kiminle gidiyorsun?" "Şimdi söyleyemem. Gitme vaktini öğrenirsin." "Peki nereye gidiyorsun?" "Onu da gittiğim zaman söylerim." "Öyleyse ben de gittiğin zaman izin veririm." Annesi Yaşar'ın şaka yaptığını ve yıllar önceki o koca koca sözleri söylemek istediğini düşündü. O zamanlar Yaşar küçüktü ve 1. sınıf öğrencisiydi. Ara sıra böyle koca koca sözler ederdi. Mesela yastığın üzerine oturur, "Gökyüzüne gitmek istiyorum," derdi. "O küçük yıldızlardan birkaç tanesini toplayıp ceketimin düğmesi yapmak istiyorum." Ama o küçük yıldızların her birinin 100 milyonlarca, hatta daha fazla ondan daha büyük olduğunu ve bazılarının sobadaki ateşten binlerce kez daha sıcak olduğunu bilmiyordu. Bir gün de bir sokak köpeğini sürükleye sürükleye eve getirmişti. Öğlen vaktiydi ve Yaşar okuldan dönüyordu. "Oğlum, bu pis hayvanı neden eve getirdin?" dedi anne ve babası. Yaşar gururla, "Bunu böyle söylemeyin," dedi. "Bu köpek konuşuyor. Uzun süre uğraştım ve ona konuşmayı öğrettim. Şimdi ne dersem itaat ediyor." Babası güldü. "Eğer doğru söylüyorsan ona söyle 2 tane taş fırın ekmeği satın alıp getirsin. Bu da parası." "Önce yemek yemesi gerekiyor, sonra..." Annesi köpeğin önüne biraz kuru ekmek koydu. Köpek yedi ve kuyruğunu salladı. "Anladım ne dediğini dostum," dedi Yaşar köpeğe. "Peki ne diyor Yaşar?" dedi babası. "Diyor ki Yaşarcığım, dişlerimin arasında bir şey sıkıştı. Lütfen ağzımı aç ve onu çıkar." Anne ve babası şaşkınlıkla bakıyordu. Yaşar köpeğin dişlerini temizlemek için sakin bir şekilde köpeğin ağzını açtı ve elini ağzına soktu. Biren köpek hareket etti ve havladı. Yaşar'ın çığlığı yükseldi. Babası köpeği kovdu. Yaşar'ın eli birkaç yerinden yaralanmıştı ve sürekli inliyordu. O gün Yaşar annesine, "Gideceğim zaman kesinlikle izin verecek misin?" dedi. "Evet," dedi annesi. "Tamam, telden ipi bana verir misin anne?" "Ne yapacaksın? Yine ne oyunlar peşindesin oğlum?" "Seyahatim için ihtiyacım var. Oyun oynamıyorum." Annesi şaşırmış kalmıştı. Oğlunun neyi kastettiğini bilmiyordu. Sonunda çamaşır ipini ona vermeye razı oldu. Yatağa gitmek üzereyken, "Anne," dedi Yaşar. "Efendim?" dedi annesi. "Bu sözleri hiç kimseye söylemeyeceğine söz verir misin?" "İçin rahat olsun, kimseye söylemem. Ama babam burada olsaydı bu sözlerine ne kadar gülerdi biliyor musun?" Yaşar bir şey demedi. Avluda uzanmışlardı ve yıldızları izlemek çok keyifliydi. İşler hızla ilerliyordu. Yaşar'ın annesi çoğu zaman öğlenleri evde geçirmiyordu. Çocuklar için çalışma fırsatı bolca vardı. Kargalar da az gelip gidiyorlardı. Analık çok dikkatliydi. "En iyisi daha az gelip gitmeliyiz. Aksi takdirde analık anlar ve işler bozulur," derdi büyükanne. Temmuz ayı geldiğinde ağ hazırdı. Büyükanne geldi, görüp beğendi. "Bu kadar çaba sarf ettiniz. Şimdi faydasını görme zamanıdır," dedi. "Ne zaman hareket edeceğiz?" dedi Yaşar ile Yıldız.
İsterseniz yarın öğlen vakti, dedi büyükanne. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi, dedi Yaşar ile Yıldız. Öyleyse yarın öğle vakti hazır olun. 2 karga 3 kez öttüğünde ağa alın ve dama gelin. Çocukların içi heyecanla doluydu. Kalkıp dans etmek istiyorlardı. Biraz o taraftan bu taraftan konuştular, sonra büyükanne uçtu ve gidip birkaç metre ötede bir kara kavuk ağacına kondu. Sonra gak gak öttü ve sallandı, sonra uçup uzaklaştı. Akşam oldu. Akşam yemeğinde Yıldız kendi kendine gülüyordu. "Kız delirmiş," diyordu analık. "Kızım neden gülüyorsun? Ben hiç komik bir şey görmüyorum," diyordu sürekli baba. "Sevinçten gülüyorum," deyince Yıldız, analık sinirlenirdi. "Hangi sevinçten?" diye sorardı baba. Öylesine mutluyum, hiçbir şey yok." "Boş ver, kafayı yemiş," diyordu analık. Uyku vaktiydi. "Anne, yarın öğlen evde olabilir misin?" dedi Yaşar annesine. "Bir işin mi var benimle?" "Evet, öğlen sana söyleyeceğim. Seyahatimle ilgili." "Tamam, öğlen eve döneceğim." Anne oğlunun işine akıl sır erdiremiyordu. Aslında seyahat konusunu da unutmuştu. Sonradan hatırladı. Ama Yaşar'ın iyi bir çocuk olduğunu ve kötü bir şey yapmayacağını biliyordu. Onu çok seviyordu. Gündüzleri çamaşır yıkamaya gittiğinde aklı Yaşar'da kalırdı. Bazen kendisi aç kalırken onun için kıyafet ve kalem, kağıt alırdı. O sevecen ve iyi bir anneydi. Yaşar da her küçük şey için onu kandırmaz, ona eziyet etmezdi. Sabah oldu. Birkaç saat sonra hareket zamanı gelecekti. Zaman yavaş geçiyordu. Yaşar evde yalnızdı. Sabırsızlıktan yerinde duramıyordu. Avluda bir taraftan diğer tarafa gidiyor, aklı hep Yıldız ve annesindeydi. Birkaç kez ağa çıkarıp avlunun ortasına serdi, üzerine oturdu, sonra topladı ve yerine koydu. Öğle vakti annesi geldi. Üzüm, ekmek ve peynir almıştı. Oturup yemeklerini yediler. Yaşar, Yıldız'ı merak ediyordu. Annesi oğlunun konuşmasını bekliyordu. Hiçbiri bir şey söylemiyordu. Eğer Yıldız gelemezse ne olacak diye düşünüyordu Yaşar. Plan bozulacak. Analık elime düşerse ona ne yapacağımı biliyorum. Saçlarını çekeceğim. Tipsiz, neden Yıldız'ın yanıma gelmesine izin vermiyorsun diyeceğim. Şimdi kargaların sesi çıkarırsa ne yapacağım? Hala Yıldız gelmedi. Yüreğim ağzıma geliyor. Su getirmeyi bahane ederek avluya gitti. Analık ve babanın sesi duvarın öbür tarafından duyuluyordu. Analık su döküyor, baba ellerini yıkıyordu. Belli ki baba yeni eve gelmişti. "Bilmiyorsun kızım başıma ne bela açtığını, sonunda onu mutfağa hapsetmek zorunda kaldım," diyordu analık. Tam o sırada 2 karga kara kavak ağacına kondu. Yaşar onları görünce çok korktu. Yıldız'ı ne yapacaktı? Annesini onun peşine mi gönderseydi? Analık onu gerçekten onu hapsetmiş olmasın. Kargalar uçtu gelip Yaşar'ın başının üstünde yaklaştılar. Ona gülümsediler ve dut ağacına konup birden 2 tanesi gak gak diye ötmeye başladı. Kargaların sesi bir açıdan savaş borusu gibiydi. Hem korku vardı onunla hem heyecan vardı. Yaşar bir an paniğe düştü. Sonra kendine geldi ve soğukkanlılıkla yuvaya gitti, ağa aldı ve sessizce dama çıktı. Baba ve analık içeri girmişlerdi. Kargalar gelip Yaşar'ın yanına kondu ve hal hatır sordular. Yaşar ağı sardı. Yıldız henüz gelmemişti. Yarım dakika geçti. Yaşar etrafına baktı. Solda, uzaklarda büyük bir karaltı hareket ediyor ve yaklaşıyordu. "Geliyorlar. Neden Yıldız gelmiyor?" dedi kargalardan biri. "Bilmiyorum. Belki de analık onu hapsetmiştir," dedi Yaşar. Karartı yaklaşıyordu. Boğuk boğuk gak sesleri geliyordu. Yıldız yine gelmedi. Kargalar geldi. Binlerce karganın gaklaması yeri göğü doldurdu. Kapılar, duvarlar kargalardan simsiyah oldu. Dut ağacında boş yer kalmadı.
İnsanlar evlerinden dışarı çıkmışlardı. Korku herkesi sarmıştı. Yaşar'ın annesi başına bir tencere almış avlunun ortasında duruyordu. "Yaşar, nereye gittin? Gözlerini oyacaklar şimdi," diye bağırıyordu. Yaşar annesinin sesini duyunca damın kenarına geldi. "Anne, korkma. Bunlar benim arkadaşlarım. Eğer beni seviyorsan gidip Yıldız'ı dama gönder. Anne, rica ediyorum. Git anne. Biz ikimiz birlikte seyahat etmeliyiz." Annesi şaşkın şaşkın oğluna bakıyordu ve bir şey söylemiyordu. Yaşar tekrar yalvardı. "Git anne. Rica ediyorum. Kargalar bizim arkadaşlarımız. Onlardan korkma." Yaşar ne yapacağını bilmiyordu. Az kalsın ağlayacaktı. Büyük anne yanına geldi. "Sen ağın üstüne otur, ben birkaç kargayla Yıldız'ı almaya gideceğim. Bakalım nerede kaldı?" Kargaların çığlıkları birçok insanı avluya dökmüştü. Herkes başına bir şey tutmuş, korka korka gökyüzüne bakıyordu. Bazı insanlar korkudan pencerelerin ardında kalmışlardı. Yaşlı kadınlar bağırıyordu. "Felaket yaklaşıyor. Dua edin, namaz kılın, adak adayın." Birden baba elinde sopa avluya geldi. Analık da ardından çıktı. Her ikisi de başlarına bir tencere koymuştu. "Kargalar," dedi büyük anne. "Sarın bu karı kocanın ellerini ve ayaklarına. Kımıldamalarına izin vermeyin." Kargalar onlara saldırdı. Tencereler ses çıkartıyor, baba ve analığı korkutuyordu. Büyük anne birkaç karga ile içeri girdi. Yıldız'ın çığlıkları mutfaktan geliyordu. Mutfak kapısı kilitliydi. Yıldız kapıyı delmek için bıçak ile vuruyordu. Küçük bir delik de açmıştı. Bu sırada Yaşar'ın annesi geldi. Kargalar yolu açtılar. Anne taşla vurdu ve kilidi kırdı. Yıldız dışarı çıktı. Anne onu kucakladı ve öptü. "Anne, bizi merak etme, hemen geri döneceğiz. Beni senin dışarı çıkardığını analığıma söyleme. Sana eziyet eder." Yaşar'ın annesi ağlıyordu. Yıldız koştu. Tavuk yuvasından bir bohça çıkardı ve dama doğru gitti. Kargalar onun etrafını sarmıştı. Yaşar'ın yanına vardığında üzerine atladı. Yaşar sımsıkı sarıldı ve sevinçten ağladı. Büyük anne Yaşar'ın annesine teşekkür etti, dama gitti. "Kargalar hareket edin," dedi yüksek sesle. Birden kargalar hareketlendi. Gagaları ve pençeleriyle ağı tutup kaldırdılar. Yaşar ağın kenarlarına ip bağlamıştı. Kargalar onları da tutmuştu. Yaşar yukarıdan bağırdı. "Anne, gidiyoruz, babama selam söyle, yakında döneceğiz, üzülme." Kargalar babayı ve analığı bıraktılar ve yola çıktılar. İkisi avlunun ortasında durmuş, bağırıp çağırıyor, taş ve sopalar atıyorlardı. Giysileri paramparça olmuş ve birkaç yerleri de yaralanmıştı. Sonunda şehirden uzaklaştılar. Binlerce karga çocukların etrafını sarmıştı. Sadece üstleri boştu. Yıldız bulutlara baktı. "Ne güzeller," dedi içinden. Kargalar gidiyorlardı. Birbirlerini teşvik ederek Karga Bey'in şehrine gidiyorlardı. Babanın evinden daha iyi olan bir yere gidiyorlardı. Analığın olmadığı bir yere gidiyorlardı. Büyük anne, Karga abla ve Karga Bey çocukların yanına gelip kondular. Birkaç kelime konuşup sonra diğerleri gibi çalışmaya gidecekti. Yıldız bohçasını açtı. Bir gömlek çıkardı. "Bu babamın, senin için aşırdım. Sonra giyersin," dedi Yaşar'a bakarak. Yaşar teşekkür etti. Biraz ekmek ve tereyağı da bohçada vardı. Yıldız cebinden birkaç tüy çıkardı ve büyük anneye verdi. "Büyük anne, bunlar Karga Bey'in tüyleri. Sana hediye olarak saklamıştık. Yaşar ve ben Karga Bey'i ve onun annesini asla unutmayacağız. Onlar bizim için öldürüldü." Büyük anne tüyleri aldı, havaya yükseldi. Çocukların ve kargaların üzerinde uçarken, "Müsaadenizle birkaç cümle söylemek istiyorum," dedi yüksek sesle. Kargalar sessizleşti. Büyük anne kanatlarının altından bir emzik çıkardı ve konuşmaya başladı.
Sevgili dostlarım, iyi kargalarım. Yıldız, Karga Bey'in tüylerinden birkaçını bana verdi. Onları saklayacağız. Çünkü bu fedakar ve şefkatli bir anne ve oğlun tek hatırasıdır. Bu tüyler bize cesur ve iyi kargalar olmamızı öğretir. Yıldız ve Yaşar coşkuyla yaşasın dediler. Kargalar yüksek sesle gak gak diye öttüler. Büyük anne sözüne devam etti. Ama bu emziği atacağız. Çünkü bunu analık Yıldız için almıştı. Her zaman onu emsin, konuşmaya, dertlerini başkasına anlatmasına fırsatı olmasın diye. Yıldız emziğini tanıdı. Anne, kargaya verdiği emzikti. Büyük anne emziği aşağıya attı. Kargalar gürültüyle öttü. Büyük anne sözüne devam etti. Analık, anne kargayı öldürdü. Karga Bey'in muradına ermesine izin vermedi. Ama Yaşar ve Yıldız onları unutmadı. O zaman muradına eremeyen dostlarını ve şehit dostlarını unutmayan çocuklar yaşasın. Kargalar yüksek sesle gak gak diye öttü. Yıldız ve Yaşar alkışladılar ve yaşasın dediler. Uzaktan yüksek dağlar göründü. Büyük anne aşağı indi. O dağların tepesinde, dedi. Kargaların şehri bulunuyor. Neden dağın üzerine gittiğimizi ve burayı evimiz olarak seçtiğimizi şaşırmayın. Kargalar çeşit çeşit olur.